Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 14 Kasım Cuma bülteniyle karşınızdayız. Nelerimiz var? Artık son virajlardayız milli maçlarda. Lüksemburg Almanya'yı konuk edecek. Bu mücadeleyi enine boyuna konuşacağız. Yine aynı gruptan Slovakya Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Bu maçın detayını ineceğiz. Son maçta ise bence harikalar yaratan Faroe Adaları Hırvatistan deplasmanına konuk olacak. Bu maçı enine boyuna konuşacağız. Canlı tahtamız ve player tercihimiz her zaman olduğu gibi olacak. Her gün saat 4 aranızda karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Lüksemburg-Almanya mücadelesine geçelim. Artık hesap kitapların, bir puanların, averajların bile devreye girdiği günlere geldik milli maçlarda. Lüksemburg Almanya'yı konuk edecek. Baktığımız zaman Almanya 4 maçta 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider durumda. 8 gol atarken kalelerinde 3 gol gördüler. 9 puanları var. Slovakya grupta 4 maçta gene 3 galibiyet, bir mağlubiyetleri var. 5 gol atarken kalelerinde 2 gol gördüler. Onların da 9 puanı var. Üçüncü sırada Kuzey İrlanda 4 maç 2 galibiyet, 2 mağlubiyetleri var. 6 gol atarken kalelerinde 5 gol gördüler. 6 puanları var. Lüksemburg ise 0 çekti. Bir gol atarken sadece bir gol atarken kalelerinde toplamda 10 gol gördüler. Şimdi biraz matematiksel olarak durumlar neye evrilebilir? Son maçlar neye sahne olabilir? Onları detaylı konuşalım. Şimdi Almanya bu maçta Lüksemburg'la oynayacak. Şu anda 9 puanları var. Altta ise Slovakya ile Kuzey İrlanda oynayacak. Bir sonraki maçımız da o olacak zaten. Baktığımız zaman Almanya'nın son maçı Slovakya ile. Slovakya'nın İrlanda'yı mağlup olması durumunda 9-9-9'luk bir senaryo var. Burada Almanya takılırsa. Devamında son maçta Slovakya Almanya'ya bir gol atarsa averajlar kafa kafaya gelebilir. O yüzden Almanya'nın Lüksemburg deplasmanında gollü bir mücadele oynaması gerekiyor ki son haftaya rahat girebilsin. Kuzey İrlanda'nın da görece Lüksemburg'u yendiğini düşündüğümüzde grupta ilk 3 çok hızlı değişebilir. Almanya saf dışı bile kalabilir riske atarsa işi. O yüzden işte tam bu analizleri yaptığımızda Almanya'nın son maçları rahat gideceğini düşünüyorum ben. O yüzden bu maç özelindeki benim ana tercihim deplasman her iki yarıda da gol atar olacak. Yani Almanya ilk yarıda bir gol atar minimum, ikinci yarıda da bir gol atar. Averajı da dengelemesi gerekiyor. Çünkü şu anda 5 averajı var. Slovakya'nın 3 averajı var. Kuzey İrlanda'nın bir averajı var. Kuzey İrlanda atıyorum Slovakya bir veya iki tane gol atmayı başardı. Örnek verelim. 3 averajı olacak. Son hafta İrlanda'da Lüksemburg'u ağırlayacak. Yani havlu atan Lüksemburg'u ağırlayacak İrlanda. O yüzden Almanya bence bu beşinci maçta son maça kalmadan işi garantileyip kafası rahat bir şekilde son maça çıkmak isteyecektir diye düşünüyorum. Almanya bir turnuva takımı. Hiç buraları konuşmamıza bile gerek yoktu belki ama artık garanti altına almak zorunda bence. O yüzden deplasmanın ben hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda Lüksemburg ağlarına minimum birer gol bırakacağını düşünüyorum. Hadi gelin şimdi grubun diğer mücadelesinde hız kesmeden A grubundan devam edip Slovakya-İrlanda mücadelesine bakalım. Grubun diğer mücadelesinde Slovakya Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Öncelikle bir takımların oyun planını konuşalım. Slovakya özellikle hücum hattında Sauer, Bozenic, Harasin gibi oyuncularıyla genç ve dinamik bir hattı var. O yüzden geçiş oyununu çok iyi oynadılar. Çok ayakta top tutmayan, biraz da hızlı sonuca gitmeye çalışan bir Slovakya var. Almanya'yı da böyle yenmişlerdi. Zaten Kuzey İrlanda cephesine baktığımızda ise Kuzey İrlanda'da genel bir algı var otoritelerde. Kuzey İrlanda biraz da oyunu kısımlaştıran alt takımlardan biri. Yani çok gollü mücadeleler oynamayan, bir tane attıktan sonra yatan veya da yedikten sonra da çok çıkmayan bir ülke görünümünde. Ama bu maç öyle bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ben neden? Şimdi şu anda Slovakya'nın 9 puanı var. Son hafta Slovakya Almanya deplasmanına gidecek. Kuzey İrlanda'nın 6 puanı var. Onlar da son hafta Lüksemburg'u ağırlayacaklar. Lüksemburg zaten havlu attı. Bu maçta örnek veriyorum ki Slovakya ilk golü attı. İrlanda kapanma yani artık kapanamayacak. Çünkü zaten Slovakya galibiyetinde iş bitmiş oluyor tamamen. Yani son maç tamamen prestij maçına dönüyor. Slovakya golü attı. İrlanda açıldı. Slovakya'nın oyun planı geçiş. İrlanda'da seti doğru oynuyor. Uzun topları iyi oynuyor ve fizikli bir takım. Burada ya İrlanda'nın bir golü gelecek, oyuna denge gelecek veyahut da Slovakya İrlanda'nın vermiş olduğu boşluklardan az önce söylediğim genç hücum hattıyla bir gol daha bulacak. Maç bir buçuk üstüne taşınacak. Ters senaryoyu düşünelim. Kuzey İrlanda golü attı ve kapanmak isteyecek. Bu sefer de Slovakya ağır İrlanda savunmasının arasına attığı toplarla bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Bütün bu verileri birleştirdiğimizde ve beraberlik iki takıma da yaramadığında örnek verelim maç berabere bitti. İki takım da beraberliğe yattı. Slovakya 10 puan oldu, İrlanda 7 puan oldu.
Kuzey İrlanda son maçta Lüksemburg'u çok ciddi bir farkla yenmesi gerekiyor ki averajını toparlayabilsin. Slovakya'da Almanya deplasmanından puan çıkartması gerekiyor ki Slovakya turu geçebilsin. Yani playoff'a kalabilsin. Yani iki takımın da son maçları çok yanaşacağını düşünmüyorum. Evet, İrlanda'nın puana ihtiyacı var. Slovakya kazanırsa zaten playoff'u garantilemiş oluyor. O yüzden burada ben keyifli bir mücadele bekliyorum. Açık oyunlar bekliyorum. Her ne kadar Kuzey İrlanda kapalı oyunu tercih etse de genel olarak bu maç genel bir maç değil. O yüzden buradaki benim ana tercihim 1.5 üstü yönünde olacak. İddia.com üzerindeki oranı da bence oldukça kıymetli. Üçüncü maçımıza geçmeden çok kısa WhatsApp grubuna değineyim. WhatsApp grubunda biz neler yapıyoruz? Çok sorulan sorulardan biri bu. Birincisi, kasayı beraber yönetiyoruz. Ben size bir dosya atıyorum. Dosyayı kullanmak isterseniz kullanıyorsunuz. Kullanmasanız bile, yani kullanmak istemeyenler bu kasayı yönetemez mi? Hayır. Zaten bir maçı paylaşırken kesinlikle bir metin oluyor. Yani bu maçın analizinin detayını ben paylaşıyorum. Örnek veriyorum, Slovakya Kuzey İrlanda maçına 2.5 üstü alacağız. Bunu alın değil, neden alacağımızı da aslında paylaşırken yazıyorum ve sonuna da kasadan yüzde şu kadar diyorum. Bu yüzdelerin tamamı hesaplanmış, katsayılar çarpılmış, artı eksi yönleri hesaplanmış modüller. O yüzden orada yazdığım şeyler de rastgele şeyler değil tabii ki. Başka ne yapıyoruz? Her gün bir tane günün teklisini veriyoruz. Günün kalesi olarak ikili bir kupon veriyoruz. Kombine olarak günün ikilisi. Devamında da aslında önceden hazırlamış olduğumuz bültenden canlıların maçlar başladıktan sonrasında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yani şey gibi bir sistem yok bizim WhatsApp'ımızda. Örnek veriyorum, ben bülteni açtım veya telefonumdan uygulamayı açtım. Canlıyı işaretledim. Evet, bu maçta gol olur. Öyle bir şeyimiz yok. Bizim canlılarımız zaten maç başlamadan 24 saat öncesinde hazır oluyor. O yüzden siz de gelmek isterseniz, aramıza katılmak isterseniz sol köşede görmüş olduğunuz 0543 417 75 30 numarasından bilgi ve destek alabilirsiniz diyelim. Tabii ki garantisi yok ama biz en azından doğru oyunu oynamayı ve doğru oyunu oynatmayı seven insanlarız. O yüzden katılmak isterseniz biz de çok mutlu oluruz. 543 417 73 30'dan yazarsanız hızlıca yanıt veririz ve devamında da zaten detayları konuşuyor oluruz. Çok cüzi bir ücretimiz var. Hadi gelin şimdi üçüncü mücadelemize geçelim ve orada neler olacak o detayları konuşalım. Üçüncü mücadelemizde Hırvatistan Faroe Adaları'nı ağırlayacak. Öncelikle bir gruba bakalım. Şu anda Hırvatistan 16 puanla lider, Çekya 13 puanda. İkinci sırada Faroe Adaları'nın 12 puanı var. Üçüncü sırada Karadağ ve Cebeli Tarık artık havlu attılar diyebiliriz. Faroe Adaları tarihi yazıyor. Yani o San Marino, Liechtenstein, Faroe Adaları üçgeninden çıkıp evet ya artık bizim bir oyunumuz var diyorlar. Daha öncesinde beşli savunma yapan Faroe Adaları şu anda 3-5-2'ye dönmüş durumda ve hocalarıyla beraber de çok iyi bir ritim yakaladı. Özellikle yani hücum varyasyonlarını çok geliştiren bir Faroe Adaları var ki bunu da zaten bu grupta 7 maçta attıkları 10 golle görebiliriz. Hırvatistan'da şu an rahat konumda. 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberliği var. 20 gol atarken kalelerinde sadece bir gol gördüler. Şimdi devamında ne olacak bu grupta? Son maçta Çekya Cebeli Tarık'ı ağırlayacak ki orada zaten galip gelecek ve aslında gruptan çıkmış olacak. Faroe Adaları bence Hırvatistan deplasmanında en azından playoff'a kalamasa bile veya zaten lider olamasa bile ama keyifli bir oyun oynayacağını düşünüyorum ben. Çünkü bir nevi dünyaya kendini bir noktada ispatladı. Belki de bir level atladı gibi düşünebiliriz, bir seviye atladı diye düşünebiliriz. Hırvatistan zaten bu ligin ağır abisi, bu grubun ağır abisi. Burada ben keyifli bir mücadele bekliyorum. Hırvatistan'ın içeride oynadığı maçlara baktığımızda Çekya 5-1, Karadağ 4-0, Cebeli Tarık 3-0'la sonuçlandı. Faroe Adaları'nın deplasman mücadelelerine baktığımızda ise Çekya'ya 2-1 mağlup oldular, Karadağ 1-0 mağlup oldular. Devamında Cebeli Tarık'ı 1-0'la geçmeyi başardılar ama son iki maçında Karadağ 4-0, Çekya'yı da 2-1'le geçen bir Faroe Adaları var. Onların da yadsınamaz bir formu var. O yüzden burada benim ana tercihim 2.5 üstü yönünde olacak. Hırvatistan her ne kadar bu grubun ağır abisi de olsa Faroe Adaları elemeleri güzel bir kapanış yapar. Herkesin aklında da güzel izler bırakır diye düşünüyorum. Keyifli bir oyun olacağını düşünüyorum. O yüzden buradaki ana tercihim maç boyunca 3 gol sesi duyacağımız yönünde olacak. Hadi gelin şimdi bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Canlı tahtamıza baktığımızda vermiş olduğumuz 3 maçın dışında bir tane maçımız var. Çünkü bülten çok dar. Yani Finlandiya, Karadağ mücadelelerine çok güvenmiyorum açıkçası. O yüzden buradaki tek canlıdan takip edeceğimiz maç kendi maçlarımız dışında Polonya-Hollanda mücadelesinde ilk kere bir gol bekliyorum ben.
O yüzden burada da dakika 10'dan 15'ten sonrasında ilk yarı bir golü takip ve istatistiğe göre değerlendirebilirsiniz diyelim. Player'a baktığımızda ise Almanya mücadelesinde Voltemade'nin Lüksemburg ağlarına bir gol bırakacağını düşünüyorum. Hırvatistan Faroe Adaları mücadelesinde ise Kramer için ya gol atacağını ya da asist yapacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. WhatsApp'ın detaylarını video içerisinde belirttik. Tekrara düşmeyeyim. 543 417 75 30 numarasından bilgi alabilirsiniz diyelim. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.